Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum güzel girişimleriniz için. Çok teşekkürler. Öncelikle biraz sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Hüseyin Toros. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesiyim. Yaklaşık 40 yıldır İTÜ'lüyüm. Meteoroloji mühendisliği alanında işte hava kirliliği, iklim gibi farklı alanlarda çalışmalar yapıyoruz. Ne güzel. Şu anda İstanbul'da hava kalitesi nasıl bir seviyede sizce? Şimdi nereden baktığınıza bağlı. Örnek veriyorum. 1990'lı yıllara göre bakacak olursanız çok temiz bir havayla karşı karşıyayız. Ama küresel ölçekte bakacak olursak, Dünya Sağlık Teşkilatı'nın verilerine göre bakacak olursak, ölçütlerine göre bakacak olursak, tabii ki dünyadaki tüm şehirler maalesef havası kirli. Tabii kirlilik aslında kavram biraz değişkenlik ifade arz eder. İstanbul'da günde 5 milyon araç var, hareket ediyor. Bunların egzozundan dumanlar çıkıyor, hava kirleniyor. İşte ısınma amaçlı kışın soğuktayız, hava kirleniyor. Sanayi tesisinden kirleticiler çıkıyor, hava kirleniyor. Bu gün içinde salınımlar arz eder. Meteorolojik şartlara, topografya bağlı olarak değişir. Onun için genel anlamda baktığımız zaman yani orta seviyede diyebiliriz hava kirliliği. Yani ne tam temiz ne de insanlar çok fazla rahatsız edecek kirlilikte diyebiliriz. Son zamanlarda hava kirliliği konusunda İstanbul'da bir artış veya azalış gözlemlediniz mi? Şöyle hava kirliliği yıllar içinde baktığımız zaman önemli bir değişiklik yok hava kirliliğinde. Ama yakın zamanda baktığımız zaman örnek veriyorum geçtiğimiz hafta İstanbul'da yüksek basınç alanı hakimdi. İşte yüksek basınç alanı hakim olduğu zaman böyle atmosferde yeterince rüzgar olmadığı zaman havamız kirlenebiliyor. Çok değişkenlik arz eden bir yapı. Onun için tüm İstanbulluların yaşadıkları bölgenin hava kalitesine Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın Hava İzleme Gov.tr diye bir web sitesi var. Oradan bakmaları gerekiyor. Hava çok değişen bir özelliği var. Yani sürekli değişir. Peki bu hava kirliliği seviyesindeki artışlar genelde nelerden kaynaklanıyor? Hava kirliliğindeki artışlar tabii ki biz insanlar daha çok şu anda fosil yakıtları kullanıyoruz. 1850'li yıllardan itibaren başlayan, yer altında o milyonlarca yıldır birikmiş olan karbon yani enerji gelişen teknolojilerle çıkarılıyor. Teknolojiler geliştikçe yeni ürünler geliştiriliyor. Tabii 10 miktarda ürün geliştiriliyor. Ürünlerin üretimi aşamasında enerji kullanılıyor. Ve bu enerji eğer fosil yakıtlardan ise o esnada yanma meydana geliyor. Yanma ile birlikte atmosfere kirleticiler çıkıyor. Bu ister evimizdeki sobada olsun, ister kalorifer sisteminde olsun, ister bir içten yanmalı araçlarda olsun, bu otobüs olabilir, kamyonlar olabilir veya diğer araçlar olabilir veya fabrikalar veya sanayi tesisleri olabilir. Veya günümüzde Beşiktaş'tasınız, kalabalık bir otobüs durağındasınız, yan tarafınızda bir sigara içiyor. O da sizi zehirleyebilir. Evet. İstanbul'da yoğun nüfuslu alanlarda toplu taşıma kullanımının hava kirliliğine etkisi nasıl? Şimdi tabii ki araçlar hava kirliliğinin önemli bir kaynağı. Şimdi hava kirliliğinde araçlar hareket halinde sürekli akar ise dur kalk az olursa havamız daha az kirlenir. Yani sürekli arz eden, sürekli hareket halinde olan bir araç dur kalk yapana göre daha az atmosferi kirletir. Biz İstanbul'da toplu taşımayı az kullandığımız zaman ne yapacağız? Bireysel araçlara yöneleceğiz. Bireysel araçları kullandıkça, sayısı arttıkça trafik oluşacak. Hava trafiği karayollarında işte belli merkezlerde örnek veriyorum Göztepe'de, Mecidiyeköy'de ve farklı alanlarda, köprülerde trafik oluştukça yani araçlar dur kalktıkça daha fazla atmosferimiz kirleneceği için araçlarla hava kirliliği bilhassa dur kalkıyla doğru orantılı. Yani araç sayısı arttıkça havamız daha çok kirleniyor. Toplu taşımaya geçtiğimiz zaman düşünün bir dolmuş bile en az bir 5-6 kişi alıyor. Bireysel olarak 5-6 tane aracın kullandığını bir dolmuş, bir 10-15 kişinin kullanacağı, 10-15 farklı kişinin kullanacağı bir araç yerine bir minibüs, 50-100 kişinin bireysel olarak araç kullanacağını 50-100 tane araç kullanma yerine bir otobüs veya bir metrobüs veya diğer toplu araçlar giderebiliyor. Dolayısıyla toplu taşımalar 50-100 kişinin bireysel olarak atmosferi kirleteceği yerine belki birkaç aracın yaktığı kadar yakıt kullanıyor ama daha fazla kat kişiyi taşıdığı için toplu taşıma
hava kirliliğini azaltma yönünden baktığımız zaman toplu taşıma son derece çevreye açısından faydalı bir vasıta olarak düşünebiliriz. Olumlu bir şekilde etkiliyor aslında. Tabii. Değil mi? Kesinlikle. Peki yerel yönetimler hava kirliliği konusunda ne gibi politikalar izleyebilir, uygulayabilir? Şimdi tabii ki hava kirliliği gerçekten zor bir konu. Yani sadece Türkiye değil, tüm dünyada, bütün şehirlerde olan bir yapı. Hava kirliliği kısa vade ve uzun vade olarak bakmak lazım. Şimdi sizin bulunduğunuz bir yerel bir bölgede 3 temel kirletici kaynağından örnek veriyorum ısınma. Şimdi o bölgede mümkün mertebe merkezi ısıtma sistemleri ve yine merkezi ısıtma sistemlerinde mümkün mertebe doğal gaz kullanıyor isek atmosferimiz daha az kirlenir. Ama bulunduğunuz bölgede insanlar soba kullanıyorsa daha fazla yakıt kullanacağı için, tam yanma meydana gelmeyeceği için atmosferimiz daha çok kirlenebilir. Bulunduğunuz yerel yönetimlerin olduğu bölgede eğer binalarda ısı yalıtımı varsa ne yapacaktır o zaman? Isı yalıtımından dolayı %50'ye varan oranda enerji azalacaktır. Daha az enerji, daha az atmosferin kirlenmesi anlamına gelecektir. Yine yerel yönetimlerin bulunduğu bölgelerde, merkezi ısıtma sistemlerinin olduğu yerlerde ısı pay ölçer varsa, örnek veriyorum kalorifer peteklerinde sıcaklık ayarlı vana varsa vanalar, bunların hepsi daha az enerjiyle evlerimizin ısınması, iş yerlerimizin ısınması anlamına geleceği için daha az yakıt kullanacak ve atmosferimiz daha az kirlenecektir. Bu tabi yerel yönetimler kamuoyu farkındalığı için önemli çalışmalar yapabilir. Yine yerel yönetimlerin bulunduğu bölgelerde, örnek veriyorum kavşaklarda veya belli noktalarda trafik yoğunluğu oluşuyorsa, bu trafik yoğunluğunu azaltıcı yeni yan yollar veya farklı güzergahlar insanları hem yönlendirme anlamında veya farklı şekillerde mümkünse belki örnek veriyorum kelebek geçişleriyle veya farklı geçişlerle trafiği akışını sağlayacak sistemler kurulursa araçlar daha hızlı gideceği için, dur kalk yapmayacakları için atmosfer daha az kirlenecek anlamındadır. Trafik yoğunluğu aslında hava kirliliğini arttırıyor mu? Trafik yoğunluğu arttığı zaman dur kalk olduğu için dur kalklar daha fazla yakıt kullanmasına, bilhassa araçlarda düşünün sürekli bir elinizde soba düşünün. Soba sürekli belli ayarda yanıyor. Ama bir başka soba düşünün. İkiye bir kapatıp açıyorsunuz. O esnada ne olur? Müthiş duman çıkar. Yani tam yanma meydana gelmeyeceği için enerji düşer, kirlilik artar. Dolayısıyla araçların dur kalk yapmaması gerekiyor. Yani sabit bir hızla mümkün mertebe gitmesi gerekiyor. Yine yerel yönetimler kamuoyu farkındalığı ile örnek veriyorum siz yoldasınız gidiyorsunuz ileride bir kırmızı ışık var. Oraya kadar hızlı gidip frene bastığınız zaman ne olacaktır? Bir anda o yanan sistemi durdurduğunuz için yine atmosferin tam yanma meydana gelmeyecek atmosferin kirlenmesi yol açabilir. Fren balata sisteminden dolayı yine küçük parçacıklar çıkacağı için atmosfer kirlenebilir. Yeşil ışık yandı. Bir yavaş kalkmak vardır. Bir de aniden gaza yüklenerek kalkmak vardır aracın. Kalkması vardır. İşte araç bir anda gaz verildiği zaman, bir anda kalktığı zaman yine hem fren balata sistemlerinde hem de yakma sistemlerinde atmosferin kirlenmesi yol açabilecek katı maddeler veya farklı maddeler çıkacaktır. Dolayısıyla bunların hepsi küçük ayrıntılar ama hepimizin rahatlıkla yapabileceğimiz ve bunu yaptığımız takdirde aslında daha az yakıtla daha fazla yol kat edeceğimiz için, daha az enerjiyle daha fazla mesafe kat edeceğimiz için aslında ekonomimize de katkı sağlayacak maddelerdir. Yani yöntemlerdir. Duyarlılık, farkındalık yaptığımız zaman hem daha az enerjiyle daha fazla iş yapmış oluyoruz ve hem de cebimize katkı sağlamış oluyoruz. Yine yerel yönetimlerde tabii ki bir sürü iri ufaklı tesisler vardır. Bu tesislerde oradaki insanları bilgilendirdiğimiz zaman, eğittiğimiz zaman örnek veriyorum biz oto tamirhanesinde veya farklı bir yerde insanlar kışın araçlardan çıkan veya farklı atık maddeleri orada yaktıkları zaman ciddi anlamda atmosferi kirletici gaz salınacaktır veya değişik kirleticiler salınacaktır. Onu yapmayıp kanunlara uygun bir şekilde bertaraf ettikleri zaman hatta temiz atık diyoruz. Atıkları tekrar yeniden kazanıma dönüştükleri zaman o bölgede atmosfer daha az kirlenecek ve orada yaşayan insanlar daha temiz hava soluyacak anlamına geliyor. Peki İstanbul'da şu an nüfus yoğunluğu çok fazla. Bunu azaltmaya çalıştığımızda aslında hava kirliliğine de bir etkisi olur mu? Kesinlikle çünkü nüfus azaldığı zaman
daha az araç anlamına geliyor. Daha az tesis anlamına geliyor. Daha az ev ısınacak anlamına geliyor. Daha az yakıt kullanacak anlamına geliyor. Nüfus azaldığı zaman tabii kirletici kaynağı da azalacaktır. İnsanlar bu konuda nasıl bilinçlendirilebilir ve neler yapabilirler? Şimdi tabii İstanbul gibi büyük şehirlerde öncelikle veriye dayalı bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Aslında çağımız bilgi çağı, veri çağı. Bakın veriye sahip olduğunuz zaman İstanbul'da diyelim ki 16 milyon insan yaşıyor. Bu insanlar evleri nerede, iş yerleri nerede? Günün hangi saatinde nereden nereye hareket ediyorlar? Siz bunların tamamının istatistiğini çıkardığınız zaman güzergah sistemini işte planlama yaparken ona göre her şeyi ona göre yaptığınız zaman insanların hareketliliği kısıtlanacaktır. Örnek veriyorum, İstanbul'da insanların birçoğu Avrupa yakasında oturuyor, Asya yakasında çalışıyor. Asya yakasında oturuyor, Avrupa yakasında çalışıyor. Aslında bunları eşleştirdiğiniz zaman insanlar iş yerine yakın mesafede oturduğu zaman daha az araç kullanacaklar, daha az zamanları gidecek, daha az o trafik yoğunluğuna veya farklı ortamlardan muhatap olacaklar için hem sağlıkları hem de ekonomileri kazançlı hale gelecektir. İşte bu kampanyalarla veya farklı bilinçlendirme çalışmaları ile havasının kalitesine katkı sağlanabilir. Veya artık biliyorsunuz pandemiyle birlikte bu salgın hastalık, Covid salgın hastalığı ile beraber uzaktan iş çalışmalar, çevrimiçi çalışmalar, çevrimiçi toplantılar hızla artmaya başladı. Bunun daha da üzerine gitmek gerekiyor. Yani şimdi birçok iş artık Anadolu'da rahatlıkla yapılabilir. Dolayısıyla İstanbul'da insanlar bu trafik, bu yoğunlukla uğraşmak yerine daha kirli hava solumalar yerine Anadolu'da küçük bir kasabada örnek veriyorum bir dönüm arazide hem ekip biçebilirler hem de tüm küresel ölçekte tüm dünyaya farklı alanlarda bu medya alan olabilir, yazılım alan olabilir, hukuk olabilir, PR olabilir. Hizmet verebilir. Yani farklı alanda hizmet verebilir. Sadece bizim bakış açılarımızı ve yeni sisteme uyum sağlama anlamında biraz kendilerimizi zorlamamız gerekiyor. Alışmış olduğumuz konfor alanının dışına çıkmamız gerekiyor. Çıktığımız zaman ekonomiye, hava kalitesine, sağlığa ve diğer sayamayacağımız birçok alana katkı sağlayacağız. Ama işte onun birilerinin başlatması gerekiyor. Belki o birileri sizler olabilirsiniz. İnşallah. Peki hava kirliliğinin insan sağlığı üzerinde etkileri neler? Şimdi yine bir araç üzerinden örnek verelim. Bir araç kullanıyorsunuz. Hep toz toprak içinde kullanıyorsunuz. Bir müddet sonra aracın hava filtresi ne olur? Tozlanır. Tozlandığı zaman tam temiz hava gitmeyeceği için yanma ve o da ona bağlı olarak aslında sistemin yavaşlaması, verimliliğin düşmesi anlamına gelir. Ve bir müddet sonra da o sistemi çalıştıran motorların arıza anlamına gelir. Aslında biz de bir motorumuz gibi düşünebiliriz. İçten yanmalı sistemimiz var. Yiyecekleri yiyoruz, soluyoruz, içiyoruz ve bunlar içeride yanma sonucu enerjiye dönüşüyor ve farklı şekilde dönüşüyor. Şimdi biz yediklerimizi seçebiliyoruz değil mi? Evet. Rastgele her yerden yemiyoruz. Yani birçok insan bakıyorsunuz, diyor ki buradan almalıyım diyor, buradan içmeliyim diyor. Yediklerimizi, içtiklerimizi seçebiliyoruz. Ama soluduğumuz havayı seçemiyoruz maalesef. Bir kişi ortalama işte günde diyelim ki 1-2 kilo yemek yiyebilir. 1-2 kilo su içebilir. Ama bir kişi ortalama günde 15 kilo hava soluyor. Hepsi aynı birime dönüştürmek için söylüyorum. Ve vücuda 1-2 kilo katı, 1-2 kilo sıvı giderken 15 kilo hava giriyor. İşte o solunma esnasında vücudunuza giren gaz, sıvı veya katı haldeki maddeler başta solunum yolu olmak üzere sonra tabii ciğerlerimiz, kalp, damar, bütün sistemi hatta beyne bırakın sisteme kadar sistemi olumsuz yönde etkileyebiliyor. Kaliteli hava soluduğunuz zaman vücut sisteminiz daha dirençli, motorunuz daha iyi çalışıyor diğer bir deyişle. Kirli hava soluduğunuz zaman tabii ki başta solunum yolları olmak üzere o zararlı maddeler sizin vücudunuzda işte kalp damar sistemlerinde veya beyinde veya akciğer sistemlerinde farklı şekillerde sıkıntıya yol açıyor. Bugün dünya ölçeğinde baktığımız zaman akciğer hastalıklarının veya ne bileyim kalp damar hastalıklarının hatta beyin hastalıklarının birçoğunun temelinde hava kirliliğinin yattığını görüyoruz. Mutlaka ne soluduğumuzu seçmemiz gerekiyor. Mesela İstanbul'da bir ev alacaksınız. Evet. 2 tane ev var size. Birisi cadde üzerinde, birisi de iç taraflarda. Genelde insanlar nereden alıyorlar? Cadde üzerine tercih ediyorlar. Daha iyi para yapıyor diye. Halbuki o caddede daha çok faaliyet var. Daha çok araç geçiyor. Araçlar geçtikçe hem
fren balata sisteminden hem egzozundan farklı şekilde de kirletici atmosfere çıkıyor. Peki kirletici herhangi bir noktadan çıktığı zaman en çok kim etkiler? Yakındakiler etkiler. Evet. Çünkü zamanla seyredecek. Dolayısıyla mümkün mertebe ev alırken, iş yer alırken aslında havasının daha temiz, etrafta hava kirleticinin olmadığı noktalar seçmek gerekiyor. Merkezden biraz uzak. Merkezden uzak biraz durmak gerekiyor. Peki İstanbul'da hava kirliliği sorunu gelecekte nasıl görüyorsunuz? Şöyle tabii tüm dünyada olduğu gibi İstanbul'da da her gün artık iyileşmeye doğru gidiyoruz. Şöyle bir örnek vermek gerekir. Biliyorsunuz 2053'te sıfır karbon salınımını konuşuyoruz. Avrupa'da 2050 yılında karbon salınımının sıfırlanmasını konuşuyoruz. Ya bu ne demektir? 1850 yıllar öncesi, sanayi dönemi öncesindeki atmosfere salınan atmosferin, yeryüzü tarafı atmosferdeki karbon evrimi arasında bir denge vardı. O dengeye tekrar ulaşması anlamına geliyor. Şimdi buraya doğru hızlı bir şekilde geçiş var. Bugün itibariyle bizim şu anda enerjimiz, örnek veriyorum, elektrik üretimimizin %50'den fazlası yenilenebilir enerji kaynağından, sudan, güneşten, rüzgardan veya jeotermal yeraltı sıcak sularından elde ediliyor. 20 yıl önce böyle değildi. Dolayısıyla hızlı bir şekilde dönüşüyor ve hızlı bir şekilde insanlar acaba biz enerji kaynağımızı yenilenebilir enerji kaynağından nasıl elde edebiliriz doğru gidiyor. Avrupa 2026 yılından itibaren bilhassa siz Avrupa'ya ürün satacaksanız sattığınız ürünün üretim esnasında nasıl enerji elde ettiğinizi sormaya başlıyorlar. Dolayısıyla siz yenilenebilir enerji kaynağını kullandıysanız Avrupa'ya ürün satacağınız zaman şirketler kredi anlamında, satış anlamında birçok kolaylıklarla karşı karşıya kalacaklar. Dolayısıyla doğal olarak sistem sizi yenilenebilir enerji kaynağı kullanmaya doğru sevk ediyor. Bu bir. İkincisi aslında teknoloji geliştikçe bu bilhassa cisimlerin birbiriyle haberleşmesi, nesnel internet dediğimiz kavram, yapay zeka vesaire aslında verimlilik artmaya başlıyor. Verimlilik ve sürdürülebilirlik, kaynakların verimli kullanılması vesaire bunların hepsi arttıkça daha az enerjiyle daha çok iş yapabilme kapasitesi devreye giriyor. Ve bunlar hepsi girdikçe doğal olarak önümüzdeki yıllarda daha fazla devreye girmesini düşünüyoruz. Yani verimliliğin artmasını düşünüyoruz. Bunlar arttıkça yenilenebilir enerjinin son 10 yılda olduğu gibi hızla arttığını görüyoruz. Bunlar artmaya devam ettikçe önümüzdeki süreçte hava kirliliği daha az azalacaktır diye tahmin ediyorum. Bu bir. İkincisi belki önümüzdeki süreçte bu gelişen teknolojilerle beraber birçok meslek alt üst olacak. Yani tamamen farklı bir yere doğru gidiyoruz. Farklı yere gittiğimizde de yine Anadolu'da yaşamak, yani bir dönüm bir arazi alıp orada, çünkü vücudun fiziksel olarak da yorulması gerekiyor. O yorulmayı bahçede kendiniz ekip biçerek sağlamanız ama üreteceğiniz hizmeti de dünyanın her yerine oradan ürettiğiniz takdirde hem sağlığınız hem de verimlilik artacağı için oraya doğru önümüzdeki süreçte bir geçiş olabileceğini tahmin ediyorum. Bu sağlık için, ekonomik için veya farklı açılardan oraya doğru bir gidişat olacaktır diye tahmin ediyorum. Kentten kıra göçüşü mü olacak bu sefer de? Kesinlikle. Kesinlikle. Şu an yapılan peki hava kirliliği ile ilgili bazı stratejiler veya planlar var mı? Bildiğiniz kadarıyla. Yani şöyle tabii ki bilhassa 2008 sonrası Türkiye'de temiz eylem planları hızla artmaya başladı. Yani bütün belediyeler temiz hava eylem planları hazırlıyorlar. Bu küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkileri kamuoyuna yansıdıkça da bu hızlanmaya devam etti. Belediyelerde veya farklı birimlerde artık temiz veya iklim değişikliği birimleri, temiz hava eylem planları birimleri kurulmaya başlandı. Sürekli gündemde hava kirliliği. Çünkü her ne kadar şu an itibariyle örnek veriyorum, şu an belki İstanbul'da baktığımız zaman temiz olabilir ama meteorolojik şartlara bağlı olarak kirlilik zaman zaman yükseldiği zaman, olumsuz etkilendiği için ve bunların da kamuoyuna yansıması etkili olduğu için, kamuoyunda nasıl yediklerimizi, içtiklerimizi seçebiliyorsak artık hava kirliliği de kirli havayı solumak istemediğimiz için, farkındalık arttığı için yani sistem bizi otomatik oraya doğru itiyor diye görüyorum. Yani her yerde artık konuşulmaya başlandı. Her yerde artık sürdürülebilirlik, verimlilik, yenilenebilir enerji konuşmaya başlandı. Bunun yansıması olacaktır. Artık mecburuz. Mecburuz. Örnek veriyorum. İstanbul'da barajların su tutabilme kapasitesi 9 milyon metreküpün altında. Biz İstanbul'da 1 milyar 100 milyon metreküp su kullanıyoruz. Ve her yıl 20 milyon metreküp su kullanmaya artıyarak devam ediyor. Şimdi siz
o su kaynaklarını sınırlıysa başka çözüm arayışına gitmemiz gerekiyor. Aslında mesela son birkaç yıldır İstanbul'da konuşulan konulardan bir tanesi de yağmur hasadı. Deniyor ki o zaman yağmuru biz yerinde nasıl muhafaza edebiliriz? Apartmanınız var, siteniz var, iş yeriniz var. Acaba su ihtiyacınızın büyük çoğunluğunu orada depoladığınız suyla giderebilir misiniz? Şimdi böyle bir çözüme doğru gittiğimiz zaman işte kaynakları verimli kullanmaya gidiyoruz. Yoksa Melen'den, Yeşilçay'dan veya farklı yerlerden Terkos'tan su getirmek hem maliyeti artıyor hem de o esnada kayıplar yol açıyor. Onun için biz bir diğer konuştuğumuz konu da ihtiyaçlarını mümkün mertebe yerinde sağlamak. O konuda da çalışmaların hızla devam ettiğini ve kamuoyunda farkındalık çalışmalarının devam ettiğini görüyoruz ki aslında sizin bu yaptığınız bir çalışma da bunun bir eseridir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Onun için sizi de tebrik ediyorum. Çok sağ olun. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ya şöyle, sonuçta küreselleşen bir dünya içindeyiz. Hızlı bir değişimin eşiğindeyiz. Dijital dönüşümden konuşuyoruz artık. Her şeyin dijitalleştiği, yani cisimlerin birbirleriyle haberleştiği bir dönemdeyiz. Yapay zekanın devreye girdiği birçok iş ve işlemleri artık onun yaptığını görüyoruz. Şimdi toplumların önünde tabii yol ayrımları var. Yani önümüzdeki süreçte sürekli ben de bir eğitimci olduğum için düşünüyorum. Yani ne yapmamız gerekiyor? Şimdi toplumların ayakta kalabilmesi veya kural koyucuların ayakta kalabilmesi için yapmaları gereken birkaç madde var. Mesela bir, toplumlar kültürel değerlerini kaybetmemeleri gerekiyor. Şimdi kültürel değerlerini kaybeden bir toplumun yarın geleceğinden söz edemeyiz. Bu bir. İkincisi, toplumların ciddi anlamda teknoloji üreten tarafında olması gerekiyor. İşte bu açıdan baktığımız zaman ve bilhassa mesleki açıdan baktığımız zaman mesela Avrupa veya dünyanın farklı yerlerinde hep o sahip olduğumuz yeteneklerin beceriye dönüştürülmesi konusunda sıkıntı var biraz. Çünkü artık drone aileler var. Yani her ihtiyacımızın ailenin giderdiği ve biz insanların tamamen yeteneklerin yavaş yavaş kaybolduğu bir döneme doğru gidiyoruz. İşte burada mesleki eğitimin ön plana çıkması, teknoloji üreten tarafında olmamız ve Türkiye'nin genç nüfusu eğer iyi değerlendirebilirsek, hepimiz iyi çalışabilsek önümüzdeki günlerde çok büyük fırsatlar bizi bekliyor diye düşünüyorum. Veya sadece teknoloji kullanan olursak önümüzdeki günler bizi zor günler bekliyor diye düşünüyorum. Umarım beklemiyordur. İnşallah bu da bizlere bağlı. Evet. Onun için hayallerimiz, hedeflerimiz, çalışmalarımız olacak ve ona doğru hızlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Biz onun için çabalıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar dediğim gibi sizi tebrik ediyorum. Arkadaşlarınız belki şu anda boş işlerle uğraşırken siz şu anda geleceğimiz için, İstanbul için neler yapıyor diye uğraşıyorsunuz. Bunun mutlaka bir karşılığı olacak. Hem sizin şahsınızda hem bulunduğunuz yapıda karşılığı olacaktır. Onun için sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Sohbetimizin de hayırlara vesile olmasını diliyorum.